Merhabalar. Bugün size acil olarak bir video iletmek istedim. Çünkü artık evdeyiz. Ve bu noktada özellikle 65 yaş üzerindekiler için çok dikkat edilmesini önemsediğim bazı hususlara değineceğim. İnsan vücudu hareket etmek için yaratılmıştır. Eklemlerimiz, kaslarımız, kemiklerimiz tıpkı işleyen demirin ışıldaması gibi biz hareket ettikçe daha sağlıklıdır. Hareketsizliğin hangi yaşta olursak olalım kemiklerimiz ve kaslarımız üzerinde hasarlandırıcı bir etkisi var. Ama 65 yaş üzeri söz konusu olduğunda bu etki daha da çok artıyor. Çünkü yaşlılık dediğimiz şey aslında kas kaybıdır ve kemik dokunun kaybıdır. Üstüne üstlük hareketsizlik ikisinin de kaybında artışa sebebiyet verir. Kaslarımız biz hareket ettikçe güçlenir, eğer hareket etmezsek erir. Kemiklerimiz kaslar onlara bağlı olduğu için biz hareket ettikçe kasların çekiştirici etkisiyle güçlenir, eğer biz hareket etmezsek kemiklerimiz de güçsüzleşir. Üstüne üstlük 65 yaş üstü dediğimiz grupta hem kas kayıpları hem kemik kayıpları gençlik döneminden daha fazla olabilir. Bir de bu insanlar evde oturmaya başladıklarında, günlük hareketleri çok aza indiğinde onları bekleyen çok zor bir dönem olabilir. Özellikle 65 yaş üstündekiler için çok önemsediğim bir konu var. Evde hareket etmeliler. Saat tutarak, müzik dinleyerek, bir şekilde kendilerini oyalayarak evin içinde yürüyebildikleri kadar yürümelerinin çok önemli olduğunu lütfen kendilerine iletin. Şimdi artık yoga ya da pilates öğretmenleri ya da spor hocaları online dersler veriyorlar. Herkes ama özellikle de 65 yaş üstü böyle bir dersi izleyerek yoga ve pilates hareketlerini yapmaya önem vermeli. Kaslar ve kemikler ancak bu şekilde güçlenir çünkü. Televizyon seyrederken bile basit bazı kas hareketleri yapmak lazım. Yani bacaklarının arasına bir top alıp sıkıştırmak, ellerinde bir lastik bant tutup çekiştirmek, işte eline bir top alıp oynamak bile televizyon seyrederken bugünlerde yapılabilecek en iyi şeylerden biri. Tabii bu arada fazlaca hareket etmediğimiz için, bu artık hepimiz için geçerli bundan sonra söyleyeceklerim. Muhtemelen kilo alacağız. Bu konuya da dikkat etmek lazım. Ne yapsak iyi olur? Sabahları erken kalkmak iyi bir şey. Saat kurun gerekirse ve sabah güneşin doğuşuyla birlikte uyanmaya dikkat edin. İyi bir kahvaltı edin. Günün son yemeğini de mümkün olduğunca erken, mesela en geç saat 5'te yiyin. Ve saat 5'ten sonra da eğer mümkünse salatalık ya da çok ihtiyaç duyarsanız bir top yumurta dışında başka bir şey yemeyin. Yani vücudunuza karbonhidrat almamaya çalışın. İşte o zaman gerçekten kilo alma olasılığınız çok çok azalacak. Ve yine sabah erken uyandığınız için erken uyumaya da gayret edin. Biz uyurken salınan melatonin vücudumuzun yenilenmesine destek oluyor. Hem yağların yakılmasını sağlıyor hem de bizi depresyona sokabilecek zihin durumunu düzenliyor. Ne yerseniz yiyin, mesela saat 5'e kadar tadını sevdiğiniz bir sürü şeyi yiyebilirsiniz. Ama lütfen şeker yemeyin. Şekerden kastım bildiğiniz sofra şekeri, yani basit karbonhidrat dediğimiz şeker ve şekerli gıdalar. Bu arada sebze ve yeşilliği çok tüketmekte fayda var. Sebzenin ve yeşilliğin içinde antioksidan var ve antioksidanlar bütün vücudumuzu güçlendiren, en önemlisi de bağışıklık sistemini güçlendiren malzemeler. İşte burada gördüğünüz gibi yemeyecekleriniz bunlar. Ben buraya baklava koyup üzerine çarpı koydum diye lütfen tel kadayıf yiyebileceğinizi düşünmeyin. Evi havalandırın. Çünkü artık evdeyiz ve herkesin evde olması evin havasını eskitiyor. Üstelik şöyle bir gerçek var, biliyor musunuz? Dışarıda hava harika. Çünkü artık arabalar yok. Ben bunu İstanbul'dan bu videoyu yapıyorum ve İstanbul'un havası bilmiyorum ne zaman bu kadar taze olmuştu. Herhalde 1914'te falan. Şimdi fiziksel sağlıkla ilgili şimdilik bu kadar konuşalım. Daha sonraki videolarda bağışıklık sistemini nasıl güçlendiririz konusuna bakacağız. Ama bir de zihinsel sağlığa bakalım. Çünkü bugünler muhtemelen kafamızı çok meşgul ediyor. İçinde bulunduğumuz psikoloji vücut direncimizi de etkileyecek durumda olabilir. Öncelikle söylemesi kolay biliyorum ama korkmayın. İnsanların birbirinden ürküp uzaklaşması normal değil. Dolayısıyla bizim zihin akışımızı değiştirmemiz gerekiyor. Biz şimdi çok endişeliyiz, bilmediğimiz bir dünyadayız, bilmediğimiz bir sudayız.
Kime güveneceğimizi bilmiyoruz. Bu durumda yapacağımız şey, tedbirli olmayın anlamında söylemiyorum bunu, ama zihninizin endişe dolu akışını kesmeye çalışın. Nasıl kesebiliriz? Biz bazı konularda endişelenmeyi akıl fikir belirtisi olarak görme eğilimi gösteririz. Ancak aklımızdan bazı düşünceler geçecek olabilir. Mesela bir tanesi şu olabilir: İnsanlardan korkuyorum çünkü bana virüs bulaştıracaklar. Aklınızdan bu geçtiğinde ya da his olarak böyle bir hisse kapıldığınızda lütfen o kelimeleri şu kelimelerle değiştirmeye gayret edin. İnsanları seviyorum. Onlara zarar vermemek için uzak duruyorum bir süreliğine. Bakın, kelimeler çok önemlidir. Çünkü kelimeler zihnimizde bazı merkezleri harekete geçirir. Bizim için olumlu anlamları olan, bizim için olumsuz anlamları olan kelimeler zihnimizde bazı bölgelerin sinirsel akışını hızlandırır ya da yavaşlatır. Sizde iyi bir duygu durumu yaratacak olan, merkezleri harekete geçirecek kelimeler seçerek konuşmak ve hatta o doğrultuda düşünmek gerekir. Eğer epeydir endişe hissediyorsanız, bu endişeyi kesmek üzere kendinize telkinde bulunabilirsiniz. Beyin sizin yönelttiğiniz doğrultuda endişesiz düşünmeye adapte olacak. Bu bilimsel bir gerçek. Adı da nöroplastisite. İsterseniz inceleyip okuyabilirsiniz. Mesela hastalanırsam facia olur ve hastalanırsam ölürüm diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu düşünceyi de kendinize uygun başka kelimelerle değiştirin. Örneğin, bu hastalığa yakalananların %80'inin hastaneye yatması gerekmiyormuş. Korkmuyorum ama şu sıra hastalanmak istemiyorum. Hatta yavaş yavaş zihnimiz bir takım böyle gerçeklikten uzaklaşma egzersizlerine girebilir. Kendimizi bir bilgisayar oyununda falan zannedebiliriz. Dünyanın sonu gibi bir şey bu, sanki bilgisayar oyununun içindeyim gibi bir karanlık düşünce akışının içinde olabilirsiniz. O düşünce akışını da lütfen başka kelimelerle değiştirmeye çalışın. Daha önce de pandemiler oldu. Artık bu konuda daha bilgiliyiz. Biliyor musunuz ki Dünya Sağlık Örgütü neredeyse her yıl ülkelere bir pandemi kılavuzu iletiyor. Dolayısıyla bizim yapacağımız şey, uzak durayım, hastalar bir an önce iyileşsin. Bu kelimeleri söyleyerek başlayın. Size komik ve saçma gelebilir ama bir süre sonra algınızda olumluya doğru değişiklikler fark edeceksiniz. Bir tane daha var: karanlık düşünce. Zihnimiz için karanlık. Bir daha asla toparlanamayacağız. Ya kıtlık olursa? Her şey alt üst oldu. Ben size bu sefer de bir şey sormak istiyorum. Nereden biliyorsunuz her şeyin altının üstünden daha iyi olmayacağını? Bugünlerde o kadar çok şey öğrendik ki, havayı ne kadar çok kirlettiğimizi fark ettik. Biz ne kadar lüzumsuz harcamalar yaptığımızı fark ettik. Biz artık yemeklerimizi çöpe atmıyoruz. Onları son lokmasına kadar değerlendirmeye çalışıyoruz. İnsanlar çok yardım istiyorlar ama insanlar çok da yardım etmek istiyorlar aynı zamanda. Öğrendiğimiz şeyler pek çok ve artık bundan sonra bu öğrendiklerimizle muhtemelen daha farklı biçimde yaşayacağız. Beynimizde anandamit diye bir madde var. Bu yeni bulunmuş bir kimyasal madde. Anandamitin şöyle bir etkisi var beynimizde. Endişeyi azaltıyor, bizi daha mutlu bir zihin durumuna sokuyor. Ama aynı zamanda vücudumuzda da bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu anandamit ne yaparsam salgılanır. Zihninizdeki endişe akışını az önce verdiğim cümle örneklerinde olduğu gibi kesmeye çalıştığınızda bir kere yavaş yavaş çoğalmaya başlıyor. Eğer siz endişeyi azaltırsanız zihninizde artan anandamit sayesinde bağışıklık sisteminiz de güçlenecek. Benim bildiğim yollardan biri de meditasyon. Meditasyon, geçmişin yargılarından, geleceğin endişelerinden zihninizi kurtarıp tamamen şu anda sağ olduğunuz, nefes alabildiğiniz, kalbinizin attığı, vücut ısınızın normal olduğu, sağlıklı olduğunuz, tamamen şu ana odaklama çalışmasıdır. Eğer böyle yaparsanız zihniniz endişeden de uzaklaşacak. Bunun için internette pek çok egzersiz bulabilirsiniz. Ama çok basit egzersizler var. Gözlerinizi bir süre kapayıp derin derin nefes alıp verirken o nefesin solunum yollarınıza kadar inişine ve solunum yollarınızdan geri çıkışına odaklanmak bile
meditatif bir egzersizdir. Yoga ve pilatesin kaslarınıza olduğu kadar zihninize de çok büyük katkıları oluyor. Hiç yapmayacağımız bir şey var. Sakın ama sakın sosyal medyada rastladığımız şu ilaç iyi geliyormuş, bu ilaç iyi geliyormuş gibi söylentilere kapılmayın ve gidip kendi kendinize ilaç alıp içmelere kalkmayın, depolamaya da kalkmayın. Eğer bu dünyanın bir yerinde koronavirüs enfeksiyonuyla ilgili yeni bir uygulama varsa, yeni bir keşif varsa bunu anında Türk sağlık çalışanları da biliyorlar ve bizim için bunları uygulamaya koyuyorlar. Bu hep böyle oldu, şimdi de böyle. Dolayısıyla kendinizi Türk sağlık çalışanlarına emanet edebilirsiniz. Size hepinize sağlıklı günler dilerim. Sorularınızı videonun altındaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.